Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün aramızın ikinci bölümünde çantasını, kanatlarını yapacağız ve daha sonra birleştireceğiz. Hemen şu sırt çantamızla başlayalım. Tabandan başlıyoruz. Ben sarıyla öreceğim. Renkli çalışabilirsiniz. Dediğim gibi yapay zekadaki arıyı örüyoruz şu an. Orada sarıydı. O yüzden aynısını yapıyorum ben. Evet, şimdi 11 tane zincir çekelim. İpimi sabitledim. Evet, 11 zincir çekiyoruz. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir atlıyorum. İkinci zincire bir sık iğne. Sıra sonuna kadar her zincirin içine bir tane sık iğne yapalım. Şu ipi de arada öreceğim. Toplam 10 tane sık iğne örmüş olacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar sıra sonuna kadar her zincire yani ilmeğin içine bir sık iğne yapalım. Evet, 10 tane yine sık iğne ördük. Tekrar bir zincir dönüyoruz. Yine her ilmeğe bir sık iğne yapalım. 10 tane sık iğne. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. Yine sıra sonuna kadar 10 tane sık iğneye tek batıyoruz. Bu dördüncü sıra ve son sıramız tabanda. Daha sonra normal yukarıya çıkacağız. Evet, tabanımızı bitirdik. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi bütün kenarları öreceğiz. Köşelere çift batıyoruz. Diğerlerine tek. Şimdi bir zincir çekip hemen sıradakine 2 tane yapıyorum. Burası köşe. Tekrar hep tek batıyorum. Köşeye gelene kadar saymaya da gerek yok. Göz kararı gidelim. Zaten köşemiz şurası. Buraya gelene kadar düz ördüm. Evet, köşemize geldik ve buraya da yine 2 tane sık iğne yaptık. Köşeyi dönmek için. Şimdi hemen sıradaki şuraya şöyle bir, sıradakine bir, tekrar köşeye geldik. Buraya yine 2 tane, köşemizi 2 yaptık ve tekrar diğer köşeye kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, yine köşeme geldim. Buna yine çift batıyoruz. Köşemize 2 tane battık. Tekrar her ilmeğe bir. Evet, sıra sona geldik. Buraya çift batmıştık. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip hemen yukarıya çıktım.
Şimdi bundan sonra döne döne öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmıyoruz. Biz şimdi şurayı yaptık. Köşeyi 2, 4, 6, 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan bakın hepsine tek batıyoruz. Döne döne 7 sıra örelim. Evet, toplam 7 sıra düz ördüm. Şimdi çantamızın kapak kısmını yapacağız. Tam köşedeyim. Şurada çift yaptığımız yer belli köşe. Şimdi buradan buraya 12 tane sık iğne örelim. Eğer köşeye denk gelmediyse, mesela ortada kaldınız, mesela tabanın ortasına şurada, buraya kadar bir iki sıra daha düz örüp, yani buraya kadar tekrar düz örün, 12 tane yine sık iğne. Bir ayarlayalım yani burayı. Şimdi 12 örüp geliyorum ben. Evet, 12 tane sık iğnemi ördüm. Yine bakın şurada köşeye denk geldi. Çantamızdaki şurada köşeler. Buraya denk gelecek. Şu kısım düz olacak. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar 12 tane sık iğneye tek batıyorum. Birkaç sıra bu şekilde düz öreceğiz. 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. Yine 12 tane tek batıyoruz. Tekrar sıra sonuna geldim. Tekrar bir zincir dönüyorum. Dördüncü sırayı yapıyoruz. Kapakta yine 12 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim, döndüm. Bir atlıyorum, yanındakine batıyorum. Burada bir tane eksilttik. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar tek batalım. Evet, sıra sonunda 2 tane kaldı. Bunları batıp çıkıyoruz. Sırada yanındakine battım, çıktım. Şimdi hepsini bir kapatıyorum. Yine eksilmiş oldu. Bir zincir çekip döndüm. Yine bir atlıyorum, yanındakine batıyorum. Yeniden eksilttik. Yine sıra sonunda 2 tane kalana kadar örelim. Evet, sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bunları da batıp çıktım. Yanındakine batıyorum, çıkıyorum. Hepsini bir kapattım. Evet, çantamız bu kadar. Kapak kısmı yeterli. Şimdi buraya doğru şöyle bir ilmek kaydırdım. Bakalım buradan. Evet, buradan aşağıya inmişim. Askı yapmışız. Şimdi buraya ilmek kaydırarak devam ediyorum. Çünkü askımızın yapacağız. İsterseniz koparabilirsiniz de. Ben çok sevmiyorum koparmayı. Böyle şimdi ilmek kaydıra kaydıra gidiyorum.
Evet, aşağıya indim. Bu şekilde ilmek kaydırarak indim. Şimdi burası bizim askı yapacağımız yer. Şuraya da bir tane kaydıralım. Evet. 15 zincir çekelim. Ya da 16. Bir ayarlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle bir deneyelim. Diğerinde 12 yapmıştım. Bu gerdi, yetişmedi. Bu 15 yaptım ama bir 16'dı. Bir tane daha yapayım, bir deneyeceğim arkadaşlar. Şuraya şöyle bir ilmek kaydırıp böyle bir tutturacağım, bir denemek için. Şöyle. Çünkü öbürü çok gergin olmuştu. Böyle. Daha iyi. Böyle. Diğerinde yapınca daha belli olacak. Evet, ipimizi biraz uzun keselim. İçeriye çekmek için. Şuradan. İçeriye çekip şöyle buraya çıkmasın diye bir düğüm atalım. Evet, şimdi aynısını karşıya yapalım. Bu sefer ip takacağız. Şöyle ipi sabitledim. Yine içine çekecek kadar uzun yaptım. Aynı şekilde içine çekeceğiz. Hemen karşıdan köşeye aynı hizaya giriyorum. Yine 16 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hemen şuraya kapak kısmına aynı şekilde ilmek kaydırdım. Şimdi bu tarafı ilmek kaydırmıştık. Burayı da ilmek kaydırarak şuraya eşitliyorum. Aynı yapıyorum. Burası da aynı gözüksün. Sıkış yapmadan rahat yaparak gidelim. Evet. Burayı da zaten ilmek kaydırmıştık. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Yine biraz uzun kestim. Bu şekilde askımızı 2 tane yaptık. Şu ipleri de saklayalım. Şimdi çantanın şurada, şunu da içeriye çekiyorum. Bu çektiğimde çıkmasın diye şuraya bir düğüm atacağım. İçinden geçtim. Bir zincir çekiyorum şöyle. Evet, bunları da buraya sabitledik. Şunu da bir saklayayım. Evet, şimdi çantamıza şekil vereceğiz. İğne ile şöyle şekil yapacağız. Evet, çantanın içine biraz elyaf dolduralım. Dolu gözüksün. Şimdi şekil verelim.
Şuradan iki bakıp çıktım. Şöyle uzun bakıyorum. Sonra şuraya şöyle katlıyorum. Şu şekilde ikisinin arasından geçiyorum. Katladım. Tekrar buraya kadar şöyle gidiyoruz. Burayı da katlayalım. Şu katladığımın arasından geçiyorum. Evet, aynı yere geldik. Şöyle sıkalım, kapatalım. Bağlıyoruz. Çanta süs zaten, göstermelik. Bunu böyle kapatacağız. Hazır ip buradayken de burcu kapağını da üstüne kapatalım. Şöyle. Bu zaten süs, dediğim gibi. Şöyle burayı tutturalım. Evet, böyle kapağımızı yaptık. Çantanın kapağı. Bir iki sıra daha örebilirmişiz. Şuradan düğüm atıyorum. Evet, çantamızı bitirdik, sırt çantamızı. Şunu biraz gördük, biraz daha bir sıra daha uzun yapmışım herhalde. Bu da tamam. Şimdi kanatlarımızı yapalım hemen. Evet, kanat için 8 tane zincir çekiyoruz. İpi sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Tığın üstüne aldım. 2 tane atlıyoruz. 3. zincirin içine 4 tane ikili trabzan. Bu 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan. Tığın üstüne aldım. Sıradaki zincirin içine bir tane ikili trabzan. Tekrar tığın üstüne alıyorum. Sıradakine tekli trabzan. Üçünü bir kapatıyoruz. Bir tane sık iğne, iki tane CC yapıyoruz. İlmek kaydıralım. Şimdi kanadın yarısını yaptık. Tekrar 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığın üstüne aldım. Yine 2 tane atlıyorum. 3. zincirin içine 4 tane ikili trabzan. 2 oldu. 3 ve 4. Tekrar tığın üstüne aldım. Sıradaki zincire bir tane ikili trabzan.
Tekrar tığın üstüne aldım. Sıradakine bir tane. Hepsini bir kapattım. HDC. Tekli trabzan yaptım. Bir sık iğne. 2 tane CC. Yani 2 tane ilmek kaydırdık. Evet, kanadımızın yarısını yaptık. Evet, şimdi kanatlarımızın yarısını öreceğiz. Yarısını yaptık, tamamlayacağız. 2 tane yine CC ile de başlıyoruz. Bir, sıradakine. Şuradan bir önce hesap edelim. Bu 4 tane yapacağımız ikili trabzan. Bu birinci bir yapacağımız. Bu tekli trabzan. Bu sık iğne ve 2 tane CC yapacağımız yer. Evet. Şimdi 2 tane CC yapıyoruz. Bir sık iğne. Tığım üstüne aldım. Bir tane tekli trabzan. Tığım üstüne aldım. Yine bir tane ikili trabzan. Tekrar şu boşluğun içine 4 tane ikili trabzan. 2, 3 ve 4. Evet, kanadın diğer yarısını tamamladık. Şuradaki zincirimizin tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Şimdi buraya kadar ilmek kaydırıyoruz tekrar. Kanadın diğer yarısını yapmak için. Biraz rahat çekelim. Biraz esnetiyorum. Gergin olmasın diye. Evet. Geldik herhalde. Tekrar buradaki kanadın yarısını yapacağız. Buraya kadar ilmek kaydıralım. Evet, yine iki tane ilmek kaydırdım. Bir sık iğne, bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan ve son boşluğa 4 tane ikili trabzan. Kanadımızın diğer yarısını da tamamladık. Ve hemen zincirin tepesine batıp ilmek kaydırdım. Ve kanadımızı bitirdik. İsterseniz şuraya da ilmek kaydıralım. Buraya kadar kaydıralım. Sonra buradan dikeceğiz. Şöyle rahat yapıyorum yine. Hafiften uzatarak bollaştırıyorum. Evet, ortaya geldim. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Şöyle dikecek kadar. Evet. Kanadımız da hazır. Şimdi bütün parçalarımız hazır. Artık
dikebiliriz. Önce bir kafamızı yapalım. Kahverengiyle kaş ve ağzını çalışalım. Kahveyi şöyle katını ayıralım. İnce olsun ipimiz. Şöyle ikiye ayırıyorum. Evet, şimdi ağzımızın yerini belirlemek için şöyle aşağıdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıra. 5 ve 4 ve 5'in arası şurası. Pardon. Bakın şu gözü de şu göz hizası şurada. 2, 4, 5. Tam ortada 3 ilmek olacak. 1, 2, 3. Şöyle. Tam ortada 3 tane ilmeğimizi bulalım. Bu şekilde. Şöyle boyundan girdim. İşaretlediğim yerden çıkıyorum. Biraz uzun bıraktım. Bağlayacağız. Yine 3 ilmek vardı. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Şöyle döndürüyorum. Hemen alttaki ortadan çıkıyorum. Bu şekilde ağzımızı kolayca yaptık. Tekrar hemen dibine batıp buraya sabitledim. Tekrar kaşımızı yapalım. Hemen şöyle giriyorum. Gözümün hemen yanındaki ilmekten çıktım. Şöyle göz hizası. Hemen bir üst sıra. Bunun bir üst sırası şurası. Şöyle gözüm yine takip ediyorum. Buraya denk geliyor. Yine şunu takip ettim. 1, 2, 3 sık iğne. Aradan geçiyoruz. Şöyle tekrar 3 sık iğne. 1, 2, 3. 3 sık iğne bir alttan. Bir alta iniyoruz. Evet, kaşımızı da bu şekilde yaptık. Daha küçük de yapabiliriz ikiliyi. Gerçi şapkada da belirli bile olmayacak yani. Şöyle. Evet, bunu da ipleri bağlayalım. Evet, yüzümüzü yaptık. Şimdi gövdede önce kolları, bacakları dikelim. Daha sonra kafayı dikelim. Önce şu boşluğu bir dolduralım. Evet, kolumuzu önce dikelim. Şöyle şu tam sarı yere koydum. Hafiften eğdim biraz. Diğerini böyle dikmiştim ama bunu birazcık eğiyorum. Askılar çünkü güzel durmamıştı. Şöyle dikiyorum normal.
Evet, buradan karşıya geçeceğim. Diğer kolumu dikiyorum. Hepsini uzun bırakmışım. İçlerini doldurmuyoruz. Bunu da şöyle biraz eğdim. Şöyle tam ortalıyorum. Bunu da aynı dikip gelelim. Evet, şimdi bacaklarımızı dikeceğiz. Tam kol hizasından. Şöyle takip edelim. 1, 2 atlıyoruz. Şurada 3 ve 4.'ünün hizasına şöyle şuraya dikelim. Şöyle alta baktığınızda 1 ve 2. sıra görünecek. Şu şekil buraya dikelim. Kol hizası şurada. Evet, bacağımı diktim buraya. Şimdi şöyle şekil vereceğiz. Bacağımızı şöyle katlayalım. Buradan girdim. Burada içinden geçiriyorum. Bacağımın içinden iğnemi şöyle büküyorum. Şu şekilde bükelim. Bir yerini bulamadım. Evet, yani bu işte hep yoran şu dikişler. Şöyle bir ayak görüntüsü vereceğiz ayağımıza. Ortasından katlayıp tekrar bak şuraya batıyorum, karşıya. Biraz açalım. Şimdi aynısını diğer tarafa, diğer bacağı da bu şekil dikelim. Evet, bacaklarımızı da bu şekil diktik arkadaşlar.
Şimdi kafayı dikeceğiz. Tam ortadan şöyle koydum. Ve bir kafadan bir gövdeden dikiyoruz. Evet, kafa dikiş de bitti. Sıra geldi kanadımızı dikmeye. Kanadı şöyle çevirelim. Tersi yukarıya bakacak. Düzü iç kısımda bu şekilde. Tam şöyle sırtının boyun hizası şu kahve olan yere buraya dikelim. Şuraya bir düğüm atalım. Evet. Kanadımızı da diktik. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çantamızı da takalım. Sırtımıza. En son şapkamız kaldı. Şapkamızdaki antenlerimizi yapalım. Çanta bu şekilde. Evet. Şimdi antenleri yapalım. Evet, önce antenlerimizin sarı toplu kısmını yapalım. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen alttan geleni çekiyoruz. İlk ilmeği batıp ilmek kaydırdım, bir zincir. Şimdi hepsine tek batıyorum. 6 sık iğne. 3, 4, 5 ve 6. Şöyle kıvıralım. İpimizi biraz şöyle uzun bırakıyoruz. Şöyle çektim.
Şurayı da keselim. Şimdi bu her ilmekten bu ipi içinden geçiriyoruz. Burayı kapatmak için yuvarlatıyoruz. Şunu içeri itelim. Öndeki tek katın içinden ipimizi çekerek kapatıyoruz. Böyle yuvarlattık. Minik bir top yaptık. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapalım. Evet, bu ipi de iğneye geçirdim ve şöyle aralarda yok ediyorum. Birkaç defa geçiriyorum. Evet, toplar hazır. Şimdi telimden 10 santim boyunda kestim. Şöyle 10 santim boyunda ikiye katladım. Şimdi bunu içinden geçiriyorum topun. Şöyle yer açalım. Ortasından girdim. Şöyle yerini belirleyelim. Rahat geçsin diye. Evet, buradan çıkardım. Şimdi buradan hafiften bir büküyorum. Şöyle büktüm. Gözükmüyor zaten. İçine kaçmasın diye büktüm. Şimdi burada kahverengiyle saracağız. Kahverenginin yine katını ayırdım. Çok kalın olmasın diye. Soğuk silikonla önce bir telimize sürelim. Ben de diğerini sıcak silikonla yapmıştım. Öyle de yapabilirsiniz. Zorlanmazsanız. Şimdi buraya silikon sıktık. Şu kahveyi açık şöyle uç kısmına bu tarafa yaptıktan sonra şöyle doluyoruz. Bu şekilde doluya doluya aşağıya kadar iniyoruz. Evet. Böyle doladım. Zaten bu kadar uzun olmayacak. Kesebiliriz. Şöyle yine uç kısmı da bir şöyle bir yapışkan sürelim. Yani bitiş kısmına da şöyle.
Evet, bunları da yaptık. Şimdi bunları şapkamıza takacağız. Şöyle 2 tane hazırlıyoruz. Biraz kurusunlar. Evet, şimdi antenlerimizi takalım. Şöyle ikinci sıradaki ikili trabzanın sırasına yapacağız. Sık iğne ve ikili trabzanın arasındaki şu sıraya. Şuradaki arttırmayı şu başlangıç yerini arkaya aldım. Şu ilk ördüğümüz yeri. İşte buradan şu mesela arttırmanın içine şöyle açtım. Buradan geçiriyorum. Diğerinde bu bir bak arttırmayı gördünüz. Bu 1, 2, 3, dördüncü arttırmanın içine şurası. İkinciyi de buradan bu şekilde geçirdim. Bunları içeride birbirlerine şöyle bağlayalım. Şöyle döndürüyorum. Boylarını burada ayarlayalım. Şöyle bükeceğiz biraz. Bunları da hesap edelim. Şöyle. Biraz evet. Böyle büküyoruz bunları. Şöyle kıvırdım ve büktüm. Bu şekilde arkadaşlar antenlerimiz. Şimdi ben sıcak silikonumu taktım. Papatyayı buraya yapıştıracağım. Daha sonra da bunu kafaya da yapıştıracağız. Silikon ısınsın. Evet, çiçeğimi yapıştırdım. Şimdi şapkamın içine de silikon sıkıyorum. Ve şöyle güzelce yerleştiriyorum. İsterseniz bu sapları da yapıştırın. Yani çıkmasın diye. Sonuçta anahtarlık. Evet, böylece bitirmiş olduk. Evet, ikinci aramızı da bu şekilde beraber yaptık arkadaşlar ve bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Evet, arı anahtarlıklarımız bu şekilde. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, yorum beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.